Arkadaşlar merhaba, Mikros ile ARM programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda interput kesme işlemlerini yapacağız. Interput kesme işlemlerine kısaca değinecek olursak, yazdığımız koda öncelik verme işlemidir. Yani bir emri normal uygularsan veyahut da interput kesme işlemini uygularsan, interput kesme işlemini uyguladığın kısım daha öncelik oluyor kodlama kısmında. Hemen Proteus'taki devremizi inceleyecek olursak, devremiz bu şekilde. Hemen inceleyecek olursak kısaca bir adet klasik kristal devremiz, SMI 32F3T6, NRST pininden güç kaynağımızı bağladık. PB0 pinine bir adet led bağladık. LED'imizi toparlama işlemini yaptık. Daha sonra PA0 pininden de bir adet buton bağladık. Normal bildiğimiz butona bastığımızda LED'imizin yenileceği bir uygulama. Peki bu uygulamayı biz neden normalde interput kesme işlemini yapıyoruz? Örnek verecek olursam, bu diğer iki pinde de örnek veriyorum birer daha buton var. Fakat biz PA0'ı interput kesme işlemiyle uygularsak PA1 ve PA5 butonlarından öncelik olacak. Yani diğer butonlara bastığımızda algoritmik sırasına göre yazılacakken, mesela if kullanıyoruz genelde butonları yaparken, işte PA1 basılı ise şu butonu yak tarzında. Ama interput kesme işlemi öyle olmayacak. Koda bastığımız an, yani butona bastığımız an algoritma direkt butonu yakacaktır. İşlemleri durduracak. Sadece butona odaklanacaktır kod. Hemen kod kısmına geçecek olursak hızlıca. Hemen New Project kısmından bir adet projemizi oluşturalım. Next diyoruz. My Project kısmına kesme işlemi diyelim. Kesme yazalım hatta. Proxy kısmında her zaman olduğu gibi. Buraya yeni bir klasör oluşturarak kesme uygulaması. Her zaman olduğu gibi SMI 32F103T6 kullanıyoruz. Ve mikro harcımızı 8 olarak ayarladıktan sonra Next Finish diyerek kod yazma işlemimiz, kod penceremiz açıldı. Programı bir kere başlamadan derliyoruz. Artık kod yazmak için hazırız. Her zaman olduğu gibi ilk önce pinlerimizin giriş ve çıkışlarını belirtiyoruz. GPU Digital Output. Tabi büyük küçük harfe dikkat etmedik. Hemen onları baştan düzeltelim. GPU Digital Output dedikten sonra parantez açıyoruz ve işareti GPU. Bu output led olan pinimiz. LED'imizi biz B0 pinine bağlamıştık. Hemen GPU B base virgül pin max 0 dedikten sonra LED'imizin çıkış kodunu yazmış olduk. Butonumuzun hemen giriş kodunu yazacak olursak GPU Digital Input dedikten sonra parantezimizi açıyoruz ve işareti GPU A base virgül GPU pin max. Onu da aynı şekilde A0'a bağladığımız için pin max 0 diyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Nokta virgülden sonra aşağı iniyoruz. Bir hat çizgi verdi. Bu çizginin sebebini, burada bir kırmızı çizgimiz var. Hemen bunu kontrol edecek olursak şurada bir siyah bir eksik olmuşuz. Hemen onu yazıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunları yazdıktan sonra bizim interput, yani kesme işlemini artık belirtmemiz gerekecek. Onun için klasik sabit bir kodlarımız vardır. SYS CFG alt çizgi ext C1 eşittir diyoruz 0. Daha sonra pr diyerek eşittir 1 diyoruz. Pardon, eşit değil, eksi olacak. Daha sonra hangi pini artık belirtmemiz gerekiyor? Çıkış olarak kullandığımız için NVH, yani kesme. Int seçiyoruz. IVT alt çizgi INT alt çizgi eksi
0 diyoruz. 0. pinimizi çıkış olarak aradığımız için, yani kesme olarak aradığımız için. Biz genelde while bil komutunu döngünün başına yapardık ama döngünün sonunda da kullanım oluyor. Yani while bil yaparsanız döngü sürekli olarak başa dönecektir. Bu arada kodumuz bu kadar değil. Kodumuza daha devam edeceğiz. Biz şu an kesme işlemini belirttik. Yani hangi pinin kesme olacağını belirttik. Peki butona bastığımızda ne olacak? Hani kod ne yapsın? Bunun içerisine ayrıyeten kod yazmamız gerekecek. Hemen şu void, yani kodumuzun içerisine yazmayacağız. Bunun için ayrı bir kod yazmamız gerekecek. Hemen kodumuzun üst kısmına butona bastığımız oldu. Yapılacak olan işlemleri kod şeklinde belirtmemiz gerekecek. Hemen üst kısmına bir adet fonksiyon oluşturuyoruz. Void. Buna buton kesme diyelim buna. Parantez aç kapı yapalım. Daha sonra if ivt int eksi 0 ics ics out. Bunlar sabit kodlardır. Süslü parantez aç kapı yapalım. Daha sonra butona bastığımız anda artık yapılacak işlemler. Bir adet daha sabit kodumuz var. Bir yapalım. Ne olsun butona bastığımızda ledimiz tersine yansın. Açıksa kapalı, kapalıysa açık olsun. Bunun için ne yapıyoruz? GPU B pinli ODR eşittir. Bir adet süslü çizgi diyorum buna. ALTGR Ü tuşlarına aynı anda basınca oluyor. Bende sizin klavyenizde farklı olabilir. Daha sonra GPU B alt çizgi parantezi kapatıyoruz. Programımızı bir kere derliyoruz. Evet arkadaşlar, kodumuzu yazmayı an itibariyle bitirdik. Baştan bakacak olursak bu öğretmen kısmında giriş ve çıkış pinlerini belirttik. Hangi pinimizin kesme işlemi olacağını belirttik. Yani hangi pinimizin kesme işlemi interput yapacağımızı belirttik. Daha sonra kesme için başlaması için işlemciye onay verdik. Ve kesme fonksiyonuna götürdü bizi. Kesme fonksiyonunda butonumuz tersine aç kapa yaptı ve tekrar aynı fonksiyonu while döngü sayesinde sonsuz şekilde döngüye girdi. Programımız bu kadar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Buradaki SYS CFG komutu eski sürümler için geçerli. Yeni Micro C Pro Form ARM için onun yerine bunu kullanıyoruz. Yani aynı kod aynı amaçla yazılır. Sadece VF Display Manager kısmından Software kütüphanesini aktif hale getirmeniz gerekecek. Programımızı derliyoruz. Herhangi bir hata almadık. Kolaylık olması açısından şuradan Tools kısmında hemen Interput Asistan diye bir şey var. Kesme işlemi, yani şuradaki yazdığımız kodları aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum, void kesme integer dedikten sonra, ok dedikten sonra otomatik olarak göreceksiniz kodlar geldi. Yani boşuna da ezberlemenin anlamı yok. Direkt yardımcı kullanarak da kodlarınızı getirebilirsiniz. Şimdilik silelim kendimiz yazdığımız için. Bu videomuz buraya kadar. Bu sayede artık butonumuzu if else değil de interput kesme işlemini kullanarak açtık. Bu videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olursa kanala abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.